Merhabalar, Merve'nin Yemek Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir pasta olan Snickers pasta, bir diğer adıyla karamelli fıstıklı pasta tarifimi paylaşmak istiyorum. Hadi hemen tarifimize geçelim. Öncelikle uygun bir kabın içerisine 4 adet yumurtayı alıp mikser ile beyaz köpük haline gelinceye kadar iyice çırpalım. Yumurtalar köpük köpük olduktan sonra üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker ilave edip şekerler eriyene kadar iyice çırpalım. Şekerin eridiğinden emin olduktan sonra içerisine 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ilave edelim ve tekrar çırpma işlemine devam edelim. Daha sonra 2 su bardağı elenmiş unumuzu ilave edelim. Ve 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilini de eleyerek kek harcımızın içerisine ekleyelim. Ve çırpma işlemine devam edelim. Bu şekilde kek harcımızı hazırladık. İyice çırptıktan sonra kek harcımızın kıvamı bu şekilde olması yeterli. Kalıp olarak yuvarlak borcam kullandım. 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ile her yerini güzelce yağlıyorum. Ve yağlamış olduğum borcamın içerisine hazırlamış olduğum kek harcını döküyorum. ...180 derece fırında alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Krem şantisi için 2 çay bardağı sütü robotun içerisine alıyorum. 2 paket krem şanti ilave ediyorum. Ve kaymak kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Koyu bir kıvam olması gerekiyor. Şöyle göstereyim sizlere de. Kekimiz pişerken krem şantimizi de dolaba kaldırıyoruz. Beklemeye bırakıyoruz. Karamel sos için ise uygun bir tavayı ocağın üzerine kısık ateşte alıyoruz. 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde toz şekeri ilave ediyoruz. Ve şekerler topaklanmaya başladığı zaman karıştırmaya başlıyoruz. Şekerimizi kısık ateşte karıştırarak eritmemiz gerekiyor ki yanık bir tat oluşmasın. Görüyorsunuz şekerimiz erimeye başladı. Şekerimiz eriyene kadar kısık ateşte karıştırmaya devam ediyoruz. Sabırla bu erime aşamasını beklemenizi tavsiye ederim. Ocağın altı mutlaka kısık ateşte olmalı. Ve şekerlerimiz tamamen erimek üzere. Bu şekilde şekerimiz tamamen eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Ve bununla tereyağı eriyene kadar iyice karıştırıp her yerine tereyağı tadının gelmesini sağlıyoruz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Karamel sosumuz kıvam aldıktan sonra üzerine yarım paket krema ilave ediyoruz. Ve hızlıca karıştırarak kremanın her yere eşit şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Bu aşamada karameliniz kaynayacaktır. Şekerlenmeler olabilir, gayet normal. Eriyene kadar karıştırmaya devam edin lütfen. Bu şekilde karamel sosumuz hazır. Kıvam aldıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Pişirmiş olduğumuz kekimiz soğuduktan sonra isterseniz kalıbın içerisinde de süslemesini yapabilirsiniz. Ben kekimi cam bir tepsiye çevirerek göstermek istedim. Yarım su bardağı süt ile kekimizin her yerini ıslatıyoruz. Yarım su bardağı süt yeterli olacaktır. Kekimiz sütünü iyice çektikten sonra üzerine
daha önceden hazırladığımız krem şantiyi ilave ediyoruz ve her yerine eşit gelecek şekilde sürüyoruz. Krem şantinin kıvamını görüyorsunuz. Kaymak kıvamında bir krem şanti yapmıştık. Ve bu şekilde çok kolay bir şekilde sürüyoruz. Daha sonra soğumaya bıraktığımız karamel sosumuzun içerisine yarım su bardağından biraz fazla kavrulmuş yer fıstığı ilave ediyoruz. Bu aşamada eğer karameliniz biraz koyu kıvamda olursa çeyrek su bardağı süt ile kıvamını açabilirsiniz. Ben de bu şekilde kıvamını açtım. Tadında hiçbir değişiklik olmuyor. Merak etmeyin. Gayet gönül rahatlığıyla bu şekilde süt ile karamelinizi açabilirsiniz. Akışkan bir kıvam alan karamelimizi kaşık yardımıyla krem şantinin üzerine gezdiriyoruz ve her yerine dağıtmaya çalışıyoruz. Çok pratik ve çok lezzetli bir pasta. Karamel, fıstık ve krem şantinin kek ile uyumu gerçekten muhteşem. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok da hafif bir tatlı oluyor. 3-4 saat buzdolapta bekledikten sonra servis edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.